Çizgiler, benekler, beş parmak. Neden beş? Neden hep aynı yerlerde? Farklı canlılar ama aynı kural mı? Beyniniz neden buruşuk? Şehirler neden kümelenir? Aralar neden boş kalır? Çölde rüzgar kumu nasıl bu kadar düzenli çiziyor? İnsanlar neden politik olarak iki uca savruluyor? Ortası neden boşalıyor? Mantarlar neden halka çiziyor? Bunların hepsinin ortak noktası ne? Aynı hayvan değil, aynı malzeme değil, aynı boyut bile değil. Biri canlı, biri ölü, biri insan eseri, biri toz. Ama hepsinin altında aynı denklem var. 1952'de bir adam bunu yazdı. 2 yıl sonra hayatını kaybetti. Bugün bu denklem zebranın çizgisini de, beynimizin kıvrımını da, hatta toplumumuzun kutuplaşmasını da açıklıyor. Aynı denklem. Onu birlikte çıkaracağız, sıfırdan, tek bir kutudan başlayarak. Tüm denklemleri unutun. Elimde tek bir kutu var. Birine U diyelim. Yapıcı deyin. Kendi kendini çoğaltıyor. Bir tane varken iki tane oluyor. Diğerine V diyelim. Yıkıcı. V U'yu öldürüyor. Karşılaştığı U'yu yok ediyor. Şimdi ikisini de tek bir kutuya koyalım. Mavi noktalar U, kırmızı noktalar V. Sağdaki sayaç anlık U sayısını gösteriyor. Soru basit. Bir süre sonra bu kutuda ne kadar U olur? Cevabı kolay. Şu anda var olan U artı yeni doğan U eksi ölen U. Bu kadar. Muhasebe bakkal hesabı. Doğum hızı U'nun kendisine bağlı. Ne kadar çok U varsa o kadar çok üretiyor. Ölüm hızı hem U'ya hem V'ye bağlı. Ve ne kadar çok U o kadar çok ölüyor. Bu F sadece doğum eksi ölüm demenin matematik dilindeki kısaltması. Her seferinde doğum eksi ölüm yazmak yerine kısaca böyle yazabiliriz. Şimdi yan yana iki kutu koyalım. Aralarındaki duvar geçirgen. U molekülleri içeriden dışarı, dışarıdan içeri sızabilir. Hangi yöne akar? Çoktan aza. Doğanın değişmez kuralı. Peki ne kadar hızlı? Farkla orantılı. Şimdi üç kutu düşünün. Ortadaki kutunun durumu ne? Soldan geliyor, sağdan çıkıyor. Durun, buna bakın. Sol artı sağ eksi 2 kere orta, bu ifadenin anlamı ne? Şu. Ortadaki kutu komşularının ortalamasından ne kadar farklı? Eğer orta komşularının tam ortalamasıysa bu sıfır, hiç artış yok. Eğer orta komşularından düşükse bu pozitif, içeri akış var, doluyor. Eğer orta yüksekse bu negatif, boşalıyor. Yani bu terim tepeleri düzleştiren, çukurları dolduran kuvvet, difüzyon, düzleştirici, her şeyi ortalamaya çekiyor. Matematikçiler bu komşuların ortalamasından farkı işlemine bir isim verdiler. Laplacian. Sembolü de bu. Nabla kare, ters üçgen kare. Görür görmez endişe etmeyin. Sadece komşularının ortalamasından farkın demek. Hatırlayın, pozitifse çukurdasınız, doluyorsunuz, negatifse tepedesiniz, eriyorsunuz. Şimdi iki parçayı birleştirelim. Bir kutudaki U nasıl değişir? 1. İçerideki kimyasal reaksiyondan doğum eksi ölüm. Buna F, U, V demiştik. 2. Komşulardan sızan akıştan, yani Laplacian'dan. Ama her madde aynı hızda sızmaz. Bazı moleküller hızlı yayılır, bazıları yavaş. Bu hıza difüzyon katsayısı diyelim, du. Sadece bir çarpan. İşte yapıcı maddenin denklemi. Sol taraf U zamanla nasıl değişir? Sağ taraf iki sebep. Komşulardan sızıyor, içeride doğup ölüyor. Bu kadar. Aynı şeyi yıkıcı için de yazalım. V de bir kutudan diğerine sızar. V de bir hızda yayılır. D, V. Ve V de doğar ölür. Ama farklı kurallarla buna G, U, V dedik. İşte Turing'in 1952'de yazdığı denklemler. Bu iki satır, doğanın belki de en derin sırrı. Şimdi bakın, korkutucu mu?
Solda zamanla değişim, sağda iki şey. Komşulardan sızma ve içeride doğum, ölüm. Hepsi bu. Bütün doğa bunun içinde. Ama bir sorun var. Şimdi bir saniye durup düşünelim. Çünkü burada çok garip bir şey var. Az önce ne öğrendik? Difüzyon düzleştiricidir. Tepeleri eritir, çukurları doldurur. Her şeyi ortalamaya çeker. Difüzyon entropidir, düzensizliktir, karışıklıktır. Peki o zaman zebra nasıl çizgili kalıyor? Bu denklemlerin içinde iki tane difüzyon var. İkisi de düzleştirici olmalı. Peki nasıl oluyor da iki düzleştirici birleşince desen çıkıyor? İşte Turing'in dehası burada. Bir analojiyle anlatalım. Düşünün, kuru bir çayırda yangın çıkıyor. Yangın yavaş yayılır. Sadece komşusuna sıçrar. Yerel, sinsi. Bu bizim aktivatör yani yapıcı kuvvetimiz. İtfaiyeci ise hızlı. Yangın varsa çağrılır. Çok uzaklara gidebilir. Çok hızlı. Bu bizim inhibatör yani yıkıcı kuvvetimiz. Şimdi seyir başlıyor. İtfaiyeci hızlı olduğu için yangının ilerisine geçer. Orayı söndürür. Ateş oraya geçemez. Ama yangının tam içine yetişemez. Orada ateş kazanır. Sonuç, yangın bir leke oluşturur. Tam yandığı yerde kalır. Etrafı söndürür. İşte Jaguar deseni. Ama bir koşul var. İtfaiyeci yangından daha hızlı olmalı. Eğer ikisi aynı hızdaysa ya hiçbir şey yanmaz ya da her şey yanar. Sadece hızlı yıkıcı artı yavaş yapıcı olunca desen çıkar. Yıkıcının yayılma hızı yapıcınınkinden çok daha büyük olmalı. Tek koşul bu. Bilgisayarda bu iki denklemi çözüyoruz. Başlangıç neredeyse homojen, küçücük bir rastgelelik. İzleyin. Benekler oluşuyor, çoğalıyor. Jaguar deseni belirginleşiyor. Parametreyi değiştir, aynı denklem. Şimdi çizgiler. Bir kez daha, şimdi labirent. Aynı denklem, 3 farklı parametre, doğanın tüm desenleri. Kararsızlık kötü bir şey değil, Turing'in dediği gibi. Doğru türde kararsızlık düzenin kendisidir. Ama Turing'in denklemleri sadece hücrelere bakmaz. Çünkü o iki şey yapan ve bozan, hızlı yayılan ve yavaş yayılan sadece kimyada yok. Her yerde. İnsan topluluklarında da. Türkiye'ye geceden bakın. Şehirler ışık kümesi, aralar karanlık. Neden böyle? Neden insanlar eşit dağılmaz da kümelenir? İki kuvvet var. Yapıcı, bir yerde iş varsa daha çok insan gelir. Daha çok iş açılır, kendini besler. Yavaş yayılır, taşınmak zordur. Yıkıcı ama şehirler kalabalıklaştıkça pahalanır. Sıkışır, trafik olur. Tam Turing. 1996'da Nobel'li ekonomist Paul Krugman bunu fark etti. Şehirler kendini örgütleyen Turing desenleri, aynı denklem. Salgın da Turing, yapıcı virüs. Bir kişiyi diğerine bulaştırır, çoğalır. Yerel, yavaş. Yıkıcı, bağışıklık ve karantina. Virüsü öldürür ya da durdurur. Aşı ne kadar hızlı yayılırsa salgın o kadar erken durur. Aynı denklem. Aynı denklemler fikirler için de çalışır. Bir fikir, siyasi, dini, herhangi bir görüş nasıl yayılır, nasıl güçlenir? Yapıcı kuvvet kendi grubunuz, aile, arkadaşlar, takip ettiğiniz insanlar. Onlarla konuştukça fikirleriniz pekişir, derinleşir, çoğalır. Yerel, yavaş, tam aktivatör. Yıkıcı kuvvet, karşı görüşle temas. Farklı düşünen biriyle konuşmak, başka bir kaynak okumak, başka bir mahalleye gitmek. Bu temas aşırılığı yumuşatır. Çünkü gerçek bir insanla yüz yüze geldiğinizde klişeler çöker. Hızla yayılır, kapsayıcı, geniş, etkili. Tam inhibatör. Turing'in denklemleri şunu söylüyor. Eğer yıkıcı yapıcıdan hızlı yayılırsa fikirler karışıkta kalır.
toplum ortada yoğunlaşır. Ama eğer yıkıcı yavaşlarsa, yani insanlar farklı düşünenlerle daha az temas ederse desen keskinleşir. İki uç oluşur, orta boşalır. Bu kimsenin kötü niyetli olduğu anlamına gelmez. Hiç kimse kutuplaştıralım demiyor. Sadece parametreler değişiyor. Bir zamanlar mahallede komşunuzla farklı düşünür ama yüz yüze gelirdiniz. Yüksek inhibatör difüzyonu. Sonuç matematikten geliyor, politikadan değil. Aynı denklem zebrayı çiziyor, aynı denklem toplumu da çiziyor. Ve şuna dikkat, aynı denklem bir gözlem değil, bir araç da. Onu iyi anlarsanız, ideolojiniz ne olursa olsun, nerede olursanız olun, hareketinizi şekillendirebilirsiniz. Yapıcı sizsiniz, yıkıcı karşı taraf. Difüzyon katsayısı hitap ettiğiniz topluluk. Onların birbirleriyle ne hızda, hangi mesafede konuştuğu. Aynı matematik bir mahalle içinde işler, bir ülke içinde. Ölçek değişir, denklem aynı kalır. Bu yüzden modern kampanyalar, siyaset, pazarlama, sosyal hareketler farkında olarak ya da olmayarak aynı denklemi çözüyor. Yerelde mesajın derinleşmesini sağla. Karşı temasın etkisini sınırla. Yıkıcı difüzyonu düşür. Matematik kim haklı kim haksız söylemez. Sadece nasıl çalıştığını söyler. Aynı denklemi karşı taraf da bilir ya da bilmez. Fark orada. İlginç olan şu, çözüm de matematikten geliyor. Eğer kutuplaşmayı azaltmak istiyorsan, inhibitör difüzyonu artırman gerekir. Yani farklı düşünenlerle temas, yüz yüze konuşma, karşı görüşü gerçekten dinleme, denklem bunu söylüyor. Kimin haklı kimin haksız olduğunu değil, sadece nasıl çalıştığını. Aynı denklem. Aynı denklem zebrayı, jaguarı, şehirleri ve hatta vereceğiniz oyu bile çiziyor.